Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün katı yağ kullanmadan sıvı yağla kahvaltılar için süper bir poğaça hazırlıyorum. Puf puf kabaran yumuşacık dokusuyla bu poğaça tarifini mutlaka sizler de denemelisiniz. Ben hemen başlıyorum. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su kabın içine alıyorum. Bir paket instant mayayı ekliyorum. 2,5 tatlı kaşığı da toz şeker ilave edip karıştırmaya başlıyorum. Süt ve suyun sıcaklığına dikkat edelim. Çok fazla sıcak olursa maya etkisini kaybedecektir ve hamurumuz mayalanmayacaktır. 1 su bardağı sıvı yağımı da ekledim ve 2 adet yumurta kullanacağım arkadaşlar. Sarısını ve beyazını ayırdım. Beyazını içine, sarısını üzerine kullanacağım. Toplamda 6 su bardağı un kullanıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim ve üzerine de 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu ilave edip karıştırmaya başlıyorum. Unu eleyerek kullanmayı unutmayalım lütfen. Poğaça tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Fazla un kullanmadan yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurun ağzını kapatıyorum ve 1 saat mayalanması için bekliyorum. Sıcak bir ortamda 1 saatte hamur çok güzel mayalandı. Hemen hamurun havasını alıyorum maya kokusu kalmasın diye. Ele yapışan bir hamur hazırlayacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım ki poğaçalarımız yumuşacık olsun. Tezgahın üzerine bir miktar sıvı yağ alıyorum ve hamuru tezgaha alıp toparlamaya başlıyorum. Bu aşamada kesinlikle un eklemiyorum. Tezgaha çok az yağ eklememin sebebi de bu. Hamuru toparlayabilmek için. Un ekledikçe hamur katılaşacaktır. Mümkün olduğunca ölçülere uymaya çalışalım. Hamuru kesme aparatıyla bezeleri ayırıyorum. Toplamda 12 adet beze elde edeceğim. Kullanacağınız fırın ve tepsinizin boyuna göre bezeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz tabii ki. Dıştan içe hamuru toparlıyorum ve yuvarlayıp kenara alıyorum. Cevizden oldukça büyük bezeler elde ediyorum ve üzerini kurumaması için örtüyorum. Hamur o kadar yumuşak oldu ki rahatlıkla elimle bu şekilde büyütüp açabiliyorum. Hamurun kenarlarından içe doğru kıvırarak rulo haline getiriyorum ve birleşme noktalarını iyice parmak uçlarımla yapıştırmaya çalışıyorum ki pişme aşamasında açılmaması için.
Arzu ederseniz peynir veya patatesli de bu poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Benim içini boş yapmamın amacı sandviç ekmeği olarak da kullanabilmek için. Piştikten sonra istediğimiz şekilde içine malzemelerimizi koyup afiyetle yiyebiliriz. Tepsinin üzerini örtüyorum. Bir 15 dakika kadar tepsi mayasını almasını sağladıktan sonra ayırmış olduğum yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürüyorum. Ben kavrulmuş susam ve çörek otu kullanacağım. İsterseniz hiçbir şey de serpmeden pişirebilirsiniz. 180 derecede ısınmış fırınıma tepsime hemen gönderiyorum. Yaklaşık 30 dakika sonra poğaçalarım çok güzel kızardılar ve şöyle yakından görün istiyorum. İlk sıcağını attıktan sonra artık yakından bakarak doku testi yapabiliriz. Altı da üstü de gayet güzel kızarmış. Gördüğünüz gibi birbirinden ayrılırken bile tel tel oluyor hamur. Tam tutan tariftir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Şimdi size iç dokusunu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi puf puf poğaçalarımız artık servise hazır. Çocukların beslenmelerine veya kahvaltılara yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.